Sevgili Disket Kutusu takipçileri, bizim Türk oyun sektörü belgeselinin 2. sezon çekimleri için Ankara'ya gelmiştik. Tabii ki Ankara nesiyle ünlü? Aspava ve Tailwords. Tailwords'ten Armağan Yavuz sağ olsun bize bayağı bir vaktini ayırdı. Belgesel için de çok güzel çekimler yaptık. Ama Disket Kutusu için de bir çekim yapmadan bırakmak istemedik kendisini. Abi çok sağ ol vakit ayırdığın için. Ne demek? Çok yoğun olduğunu biliyoruz. O yüzden ben hemen lafa girmek istiyorum. Bannerlord nasıl gidiyor? Bannerlord çok güzel gidiyor. Yani bir süredir erken erişimdeyiz ama konsollara esas olarak tabii çıkartmayı hedefliyoruz. Şimdi konsollara çıkartmak da yani şöyle söyleyeyim, hani bilgisayar oyunu yapmak ne kadar zorsa onun üzerine hani o zorluğun üzerine hani konsola bir şey çıkartmak yani bir tane daha zorluğu ikiye katlamış oluyorsunuz. Çünkü çok ciddi istekleri var yani konsol geliştiricilerin ve yani hiç sıfır hatayla neredeyse çalışması gerekiyor her şeyin. Üçünün de yoğurt yiyişi farklı mı? Birbirinden çok farklı tarafları oluyor tabii. Değişik konsolların hani kendilerine özgü challenge'ları, zorlukları falan oluyor. Bir de tabii biz şu anki en yeni jenerasyon değil, bir önceki jenerasyonu da hedeflediğimiz için orada da hani biraz daha böyle hani oyunun daha kısıtlı hafıza ve daha kısıtlı prosesör gücüyle beraber de iyi çalışması gerekiyor. Ha PS4'de bir önceki Xbox'a falan da çıkartacaksınız siz o zaman. Yani tam olarak platformları şu an telaffuz etmiyoruz ama evet. Hedefiniz. Böyle bir hedefimiz var. O yüzden yani sürekli bir optimizasyon. Tabii bunun aslında bize çok faydası da oluyor. Çünkü buradan böyle hani PC oyuncuları da aslında faydalanmış oluyor. Çünkü yani orada hani o jenerasyona optimizasyonlar falan yaparken bir yandan hani oyunda daha da hızlanıyor aslında. Evet. İleriyor. Tam olarak pandeminin en civcivli olduğu zaman Nisan'dı galiba değil mi? Nisan 2020'de çıkarttığınız oyunu ve pandeminin göbeğine düştünüz. Uzaktan çalışmalar falan filan. Ne tür zorluklar yaşadınız bu süreçte? Çünkü oyunun çıktığı andan itibaren ki post-launch süreci de çok zordu diye tahmin ediyorum ben. Ya beklediğimiz kadar zorluk yaşamadık açıkçası. Yani zorluk yaşardık diye düşünüyorduk ama hatta böyle bir takım noktalarda avantajı da oldu. Mesela ilk çıkartırken özellikle böyle çok gecenin bir saatinde falan bir şeyler düzeltmek falan gerekiyordu. O yüzden hani evden çalışmanın o açıdan faydaları oldu. Yani insanlar böyle daha rahat, zor saatlerde bir takım problemleri çözebildiler. Ama onun ötesinde yani biraz aslında organizasyonumuzu değiştirme konusunda bizi challenge etti. Yani değişti daha değil mi içerideki? Çok değişti, evet. Evet. Yani bence pozitif de oldu. Yani daha çok hani her şeyi böyle işte ofisten böyle merkezi olarak yapmaktansa işte daha dağınık bir şekilde işte hani işte ev ofis birlikte çalışmaya doğru geçtik. Sonra da tabii pandemiden dönüş sürecinde o da ayrı bir challenge tabii, yani ofise geri gelme de ayrı bir challenge. Orada da bir denge oluşturmaya çalışıyoruz. Yani şimdilik böyle işte 50-50 yarı ofisten yarı evden çalışmaya çalışıyoruz. Ne dersin yani bir hibrit çalışma şekli, yani bir yarı ofisten yarı evden kalıcı hale geldi gibi geliyor bana. Özellikle software firmalarında. Senin görüşün nedir bu konuda? Bizde galiba kalıcı hale geldi. Yani bizim için yani şöyle bir şey aslında, oyun geliştirme aslında evden de rahat yapılabilen bir iş. Öyle bir avantajımız var. Ama şimdi ofisten yaptığınız zaman da onun bir takım avantajı var. Yani burada böyle yani daha farklı bir elektrik oluyor. Daha fazla insanların arasında hani yani o ofisin atmosferi vesairesi de aslında hani bizim enerjimizi olumlu yönde etkiliyor. O yüzden yani ondan da vazgeçmek çok doğru değil. O yüzden yani ikisinin arası ideal. Bir sinerji oluyor. Yani hem insana ihtiyaç duyuyor. Yanında bir insan da konuşsun. Hiç onunla muhatap olmasa bile onun konuşmalarını dinlemek istiyor. Bu bir. İkincisi, normalde bak bakayım abi bu olmuş mu, işte bu kılıcın hızı sence doğru mu deyip belki bir dakikada alacağı feedback'i ve video çekerek veya işte repozitöriye yükleyerek falan şey yaptığınız zaman bir saatlik bir sürece dönüyor. Yani o özellikle şeyi nasıl hallediyorsunuz? Aradaki vakit kaybını halledebiliyor musunuz? Uzaktan çalışmada vakit kaybını. Evet, yani işte değişik, mümkün olduğu kadar teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz biz de. İşte Slack ve Discord falan kullanıyoruz. O açılardan yani şeyde çok zorlanıyoruz diye düşünmüyorum yani. Yani teknolojiyi kullanıp işte hani beraber çalışmayla ilgili verimsizlik yaratabilecek işte bottleneck'leri aşabiliyoruz diye düşünüyorum. Ama daha çok yani insanların bir araya gelip yani daha birbirlerinin varlıklarından destek alarak yani o hani moral desteğini almaları bence daha önemli. O açıdan yani ofis biraz vazgeçilmez. Okay. Bu arada şimdi videoda bir kısa kesik attık. Şu anki oyunun reel satın alım rakamlarını öğrendik. Az önce çekimden önce konuştuğumuzda demiştin sen. 2 milyon civarında demiştin. Kaç geldi rakam şu anda abi? Şu an yani en son
3 milyonu bulmuş oluyoruz. Yani o kadar ya Armağan Yavuz olmak böyle bir şey. Oyun yapıyorsun ve 2 milyondan sonra takip etmiyorsun. Bırakıyorsun. Ya şu an müthiş bir rakam bu hakikaten Türkiye için. Çok gurur verici olmanın ötesinde umut verici bir rakam. Burada ben bombayı ortaya bırakmak istiyorum. Bize en çok gelen soru şu. Türkiye'den neden bir Witcher çıkmıyor? Bence Tailwords, Mount & Blade bu soruya cevap vermeye en yakın ekip ve ürün olarak sana da sormak istiyorum. Yani Türkiye'de AA, Mount & Blade seviyesinde AA oyunlar veya daha AAA oyunlar çıkması için neye ihtiyaç var? Neyimiz eksik? Niye çıkmıyor? Veya çıkar mı? Yani çıkmaması için aslında bir sebep yok. Her şeyimiz var mı dersin? Yani AAA Türkiye'den aslında hani çıkmaması için çok fazla bir neden yok. Yani aslında bizim oyun da aslında hani AAA, tipik AAA formatında değil ama kalite olarak yani AAA kalitesine ulaşıyor. Ama hani o tarzda mesela işte bir Witcher'ın tarzında böyle hani tamamen hani nasıl denir? Premium AAA tarafını domine edecek kadar hani kuvvetli oyun çıkması aslında biraz yani çok uzun bir sürecin sonucu. Evet. Yani o mesela işte Polonya'ya bakarsan böyle adamların hani oyun geliştirme altyapıları hani çok uzun seneler öncesine dayanıyor. Tabii. SSCB zamanından başlayan bir şey var, süreç var aslında orada değil mi? Evet. Yani orada hani yani oyun geliştiriciliği ve özellikle hani premium işte daha ciddi oyun geliştiriciliği hani olan ilgi çok daha geçmişe dayanıyor. O yüzden yani orada hani o birikimlerini aslında kullanıyorlar. Hani bizde de o birikim oluşur mu? Mutlaka oluşacaktır zaman içerisinde. Yani o tarafta olacaktır ama tabii hani yani orada hani doğru adımları atmak gerekiyor bir bakıma. Hani tabii işte üniversiteler olsun, işte eğitim tarafı olsun, o konulardaki projelerin desteklenmesi olsun. Yani oraya bir de şöyle düşünmemek lazım. Yani hani Witcher olsun diye uğraşırsanız aslında çok Witcher olmaz yani. Evet aslında o yani hedef eskiden şeydi, ben Doom gibi oyun yapacağım diye gelirlerdi bize biz dergideyken. Şimdi niye Witcher çıkmıyor? Öyle bir şey konu. Polonya eşittir Türkiye değil yani altyapı aynı altyapı değil, insanlar aynı insanlar değil ama farklı yollardan yürünerek yine AAA, Premium AAA kalibresinde oyun üretecek bilgi birikimine ulaşılabilir. Evet. Yani hani belli bir kalitede bir işi yapmak için yani tamamen yani onun çok fazla bir yemek tarifi gibi tarifi yok. Evet. Yani hani işte ne bileyim işte Star Wars çıkar mı ya da işte hani çok böyle kaliteli işte Doktor Zhivago filmi niye yok falan hani ya onu yapabilmek için yani çok özel bir böyle kimyanın bir araya gelmesi gerekiyor. Lazım. Onun da böyle hani şeyi yok böyle bu basit tarifi yok. Tarifi olsa zaten herkes yapar. Ama onun için gereken hani neler olması gerekiyorsa o unsurları bir araya getirebilirsiniz. Ondan sonra da hani Witcher çıkar mı çıkmaz mı? Witcher çıkmayabilir tabii. Yani belki yani Witcher'a yakın başka ürünler çıkabilir. Bir şey çıkar. Onu birazcık daha garantilemek mümkün ama yani yine de Witcher çıkmayabilir tabii. Bu geçtiğimiz 21. seneniz sizin değil mi? 2001'de başladığınıza göre 21 yıllık süreçte eyvah buraya kadarmış diyerek ümitsizliğe kapıldığın hiç oldu mu? Evet ya o benim tabii kişisel oyun geliştirici olarak 20 sene. Şirketin 15 senesi falan oldu sanırım. Buraya kadarmış dediğim zamanlar oldu mu? Yani zorlandığımız zamanlar oldu ama yok ümitsizliğe kapıldığım zaman olmadı her zaman. Ne tavsiye edersin Türkiye'deki gençlere? Özellikle yani Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu şartları düşünerek. Çünkü ümitsizlik o kadar yaygın ki Türk gençlerinde. Yani 20 yaşında buraya kadarmış diyen çok insan görüyorum ben. Çok fazla gençlerle muhatap olduğumuz için hem mentorluk olarak hem sosyal medya hem işte podcast üstünden. Ümitsizlik çok yaygın yani bir hastalık gibi yaygın. Ben buna biraz da şaşırıyorum ama belki de hani belli şeyleri aşmış artık belli bir seviyenin üstüne çıkmış insanlar olarak kopuk mu yüz diye de düşünüyorum. Gerçekten bu kadar ümitsizliğe düşülmesine sebep olacak bir şey var mı? Çünkü yokluktan bir şeyi var ettiniz siz burada. Aynı şey niye 2022'lerde, 23'lerde yapılmasın? Ya aynı kanaatteyim ben de. Yok, umutsuzluğa kapılmamak kesinlikle gerekiyor. Yani orada tam bir böyle hani teşhis koymak tabii hani çok tanıdık olduğum bir konu değil. Şu belki söylenebilir yani çok büyük belki beklentilerle başlamamak lazım başlangıç olarak. Yani hani ben işte ne bileyim işte Witcher yapacağım ya da işte hani Apple Store'da bir numaraya tutunacağım diye hani başlarsanız o zaman hani bir bakıma tabii hani onun olmadığını görüp kötülerle uğramak mümkün. Yani bir kere yani bir bakıma şey gibi düşünmek lazım herhalde. Yani kendinize böyle hani ulaşılabilir hedefler koymak lazım. Yani hani diyelim hani hiç oyun çıkartmadıysanız mesela işte ilk hedefiniz belki de oyun çıkartmak olmalı. Yani hiç satış yapmadıysanız ilk hedefiniz ne bileyim 100 tane satmak
olmalı ve hani buna uygun belki tabii planlar yapmak lazım. Hatta yani satmak bile değil yani abi. Yani çöp adamdan bir oyunu Google Store'a koymak veya Steam'e koymak. Bir şey release etmek yani. Bir ürün bitirdim ben demek ve oradan devam etmek üstüne. Tabii. Evet. Kesinlikle. Yani hani popülerliği yakalamak çok zor bir şey. Evet. Yani ama mesela popülerliği yakalamak yerine stratejinizi yani başka bir şeyin üzerine kurabilirsiniz. Mesela hani ben popülerlik yakalayacağım derseniz yani çok böyle işte acayip şeyler yapmak lazım belki. Ama hani ben kaliteli bir şey yapacağım derseniz işte neden dolayı kaliteli bir şey yapacağım? Yani var olamayan neyi işte ortaya çıkartacağım? Ne konuda boşluk var? Nerede hani değişik bir şey yapabilirim falan diye. Onu belki parçalara bölerseniz hedeflerinizi o zaman ulaşılabilir hedefler bulmak mümkün. Mesela hani belki çok hoşunuza giden bir oyun serisi var ama mesela onun bir şeyi eksik. Mesela bir elemanı eksik. Hani onu mesela gerçekleştirmeye çalışabilirsiniz ya da hani daha farklı bir yerde bir şey farklı, değişik bir espri bir yerden yakalayabilirsiniz. Yani bu konularda böyle bu tip bir çıkış yapmak bence hani yapılabilir bir şey. Bunu yaptığınız zaman zaten arkasından başarı gelecektir yani zaman içerisinde. Çoğu bağımsız kendi hayalindeki oyunu yapmak için yola çıkıyor. Bağımsız geliştirici. Sence kafamdaki yapmak istediğim ideal oyunumu yapmak için yola çıkmalıyım yoksa piyasa teamüllerini düşünerek atıyorum streamerların çok hoşuna gidecek bir oyunu mu yapmayı hedef almalıyım? İlk başlangıç projem olarak. İkisi de olabilir bence. Yani biraz işte yani oradaki geliştiricinin yapısına, yeteneğine falan bağlı. Yani daha belki hani daha dışa dönük, daha oradaki hani piyasayı daha iyi tanıyan ya da o konuya daha fazla böyle aklını aktarabilen bir geliştirici mesela hani daha böyle işte hani ne popüler olur, nereden işte daha böyle işte bir meme yakalarım ya da bir popüler kültüre ilişkin bir şey yakalarım deyip oradan da bir çıkış yapabilir. Böyle daha böyle belki hafif daha nerdy ya da işte daha böyle hani oradaki oyun mekanikleriyle ya da oyunların içerisindeki işte detaylarla daha ilgili bir geliştirici de hani daha belki hani popüler olmayı ilk plana koymayıp daha fazla böyle bir inovasyona yönelik bir ürün ortaya çıkartabilir. Yani ikisi de olabilir. Biraz işte oradaki geliştiricinin kendisini tanıyıp ne yapıp ne yapamadığını bilmesi gerekiyor değil mi? Ulaşılabilir hedefler koyması gerekiyor. Siz hem kendi motorunuzu yapıp hem de kendi yayıncılık tecrübenizle hareket eden bir firmasınız. Bir yayıncınız yok. Self-publishing yapıyorsunuz. Bundan yararlanmak isteyen yerli girişimcilere, bağımsız geliştiricilere destek olacak bir şey düşünüyor musunuz? Yani publishing konusunda destek vermek veya motorunuzu kullanmak isteyen bir ekip olursa onlara mühendislik desteği vermek gibi bir düşünceniz var mı hiç? Ya o konuda yani genel olarak mesela hani publishing'de yani motor geliştirmede kendi başına yapılması gereken şeyler. Yani hani yani ben motor geliştireceğim ve bunu hani pazarlayacağım derseniz işte o zaman işte mesela işte rakipleriniz neler? İşte Unreal, Unity falan bunlarla hani nasıl rekabet edeceksiniz? Nasıl bir dokümantasyon hazırlayacak? Yani bunlara kafa yormak gerekiyor. Aynı şekilde yayıncılıkta da işte hani büyük yayıncılar neler, hangi sektörde yer alacaksınız? Yani bunları düşünmek gerekiyor. Onları hani ya bunları o yüzden yapmak için hani ve başarılı olmak için büyük çapta yapmak gerekiyor. Yoksa hani tek bir ürün için onu yaparsanız hani olmaz. Çok fazla verim almak çok mümkün değil. Yani hani uygun bir ortam olursa mutlaka yaparız. Yani hiç asla yapmayız demiyoruz ama hani o konu bizim böyle hani öncelik verdiğimiz ya da işte illa hani kendi motorumuzu dünyada işte bir numara yapacağız ya da illa hani yayıncı olarak bir noktaya geleceğiz diye hani bizim böyle hani vizyonumuzda olan bir şey değil. Hedefimizde olan bir şey değil. Bunun yerine sizin mükemmel yaptığınız ve hemen hemen yani ben bilmiyorum dünyada bu kadar iyi bir mod community'si yönetimi olan başka bir oyun. Mod community'siyle çok yakinen çalışıyorsunuz ve hakikaten önceki oyunları Mount & Blade'i de Warband'i de çok uzun süre uzattı mod komünitesi ömrünü. Yani sizin bu mod komünitesini kazanmak için yaptığınız özel bir şey var mı? Yine gençlere, genç girişimcilere verecek bir tavsiye olarak. Yani şüphesiz var. O konuda yani biz hep şey diye düşündük böyle hani modlar böyle aslında yani bizim geliştirme sürecimizin de çok önemli bir parçası diye düşündük. Çünkü hani hem bizim için çok keyif verici bir şey. Çünkü hani bir şey yapıyorsunuz. Yani bir tane hani hayatınızdan seneler verip böyle bir ürün ortaya çıkartıyorsunuz. Yani o üründen aslında hani ya da o teknolojiden böyle tek bir şey çıkmasındansa böyle hani bir sürü böyle farklı böyle zenginlikte değişik fikirlerin olması, insanlar onu kullanıp kendi yaratıcılıklarını açığa çıkartmaları falan çok daha tatmin edici. O açıdan yani bizim için hani yani mod komünitesi zaten hani bir kere psikolojik tatmin için çok değerli. Bir de dediğin gibi aslında hani
oyunun da raf ömrünü çok uzatan bir şey. O yüzden o konuda neler yapıyoruz mesela işte mümkün olduğu kadar işte mod geliştirenlerle yani iletişimde olup onların mesela isteklerini karşılamaya çalışıyoruz ya da işte dokümantasyon hazırlamaya ya da onların işte kullanabilecekleri örnek template'ler oluşturmaya çalışıyoruz. Yani o tip şeyler yapıyoruz. Hani yine genç geliştirici arkadaşlar yani o konuda yani çalışmalar yapmak isterlerse tabii yani o önerebileceğim bir şey. Mod komünitesinden içeriye işe aldığınız da çok oluyor değil mi? Kesinlikle tabii çok oluyor. Yani şu an bizim çok anahtar çalışanlarımızın çok önemli bir kısmı tabii mod komitesinden. Bu da bir şey o zaman yani hiçbir şey bilmeyen, oyun sektörüne nasıl gireceğini hiç bilemeyen birisi Bannerlord olur başta hani Türkiye'de olduğu için ama başka mod komünitesi güçlü oyunlara modlama yaparak bunun nasıl yapılabileceğiyle ilgili o ilk duvarı kırabilirler herhalde. Kesinlikle çok evet yani mod yapmanın öyle bir avantajı oluyor çünkü yani belli size hazır bir çerçeve verildiği için o hazır çerçeve içerisinde yani çünkü tek başına geliştireceksiniz yani yapabileceğiniz şeyin birazcık böyle hani tabii çapı küçük olmak zorunda. Makul bir zamanda bitirmeyi planlıyorsanız ama hani mod yaptığınız zaman yani çok büyük bir projenin bir parçası aslında olabiliyorsun. Yani öyle bir avantajın olmuş oluyor. O yüzden hani hem oradaki şeyi de elde etmiş oluyorlar. Yani büyük projede mesela işte ne bileyim oradaki kod yapısı nasıldır? Yani oradaki hani modüllerlik nasıldır? İçerisinde elemanların ne şekilde çalışır falan onları da görmeleri mümkün. Değişik tool'lar nasıl çalışıyor onları da hani görebilmeleri mümkün. O yüzden hani çok oyun geliştirmeye iyi bir ilk adım. Evet. Abi çok teşekkür ederim. Hem oyun sektörüne yeni girecek gençler için hem de bu sektörde yol almak isteyenler için çok kafa açan cevaplar oldu bunlar. Vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Selam arkadaşlar. Ben Armağan Yavuz. Disket Kutusu'nun abonesiyim. Herkesi de abone olmaya davet ediyorum. Hoca Armağan Yavuz'a da şunu dedirttik ya yani abone olmazsanız hakikaten çok ayıp arkadaşlar. Görüşürüz.